1965 yılında üretime başlayan Ford Transit serisi, dayanıklılığı, çeşitliliği ve ekonomik fiyatıyla ticari araç pazarında devrimsel nitelikte yenilikler yapar. 1965'ten bu yana 8 milyondan fazla satılan Transit, rakiplerini nasıl geride bıraktığı ve dünya ticaretinin bel kemiği oldu. Ford Transit'in hikayesi başlıyor. 1945 yılında 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Almanya'nın Köln şehrinde bulunan Ford fabrikası üretime devam etmeye karar verir. 1929 yılında Amerikan üretici General Motors, Opel'in %80'ini satın alınca Avrupa pazarını kaybetmek istemeyen Henry Ford, Berlin'deki montaj fabrikasından sonra Köln'de Ford otomobillerinin üretileceği bir fabrika kurar. 1933'te üretim Ford Model Y ile başlar. 2 yıl sonra üretim bandından çıkan Ford Eiffel, 5 yıl içinde 62 bin adet satış yapar ve Ford fabrikası Opel, Mercedes-Benz ve Auto Union'dan sonra Almanya'da en büyük 4. üretici olur. 1939 yılında ise Ford Taunus üretilmeye başlanır. İkinci Dünya Savaşı'nın başlamasıyla yarısı Almanya'ya ait olan Ford fabrikasının kontrolü tamamen Nazi hükümetine geçer. Sovyetleri işgal etmeye çalışan Alman ordusu askeri araçlarının çamurlu ve zorlu Sovyet topraklarında yetersiz kaldığını fark eder. Bu sorunu aşmak için Opel, Mercedes ve Ford kamyonlarının yarı paletli versiyonları üretilmeye başlanır. Ford fabrikasında da geleneksel kamyon ve yarı paletli kamyonlar savaş boyunca Nazi ordusu için üretilir. Savaşın sonlarına doğru Köln şehri İngiltere ve Amerika tarafından ağır bir bombardımana maruz kalsa da Ford fabrikası hafif bir şekilde zarar görür. Savaş sonrası İngiltere'deki Ford fabrikası otomobil üretimine başlarken otomobile olan talep az olduğundan Köln'deki onarılan Ford fabrikası ise kamyon üretimine başlar. Avrupalı üreticiler bu süreçte ağır yara aldığından Ford Avrupa'da güçlü bir konuma gelir. 1951 yılında Ford Werke FK kamyon serisini üretmeye başlar. Seriye verilen FK ismi Ford Köln'ün kısaltması olur. Üretim bandından 2 tonluk FK 2000, 3 tonluk FK 3000 ve 3,5 tonluk FK 3500 çıkar. Aynı yıllarda Avrupa'da taşımacılık için panel van tarzında hafif ticari araçları olan talep artmaya başlar. Şirket Volkswagen Type 2 ve Auto Union'un pazara çıkardığı DKV F89 ile rekabet etmek için ticari bir araç geliştirmeye karar verir. 1953 yılında FK1000 satışa çıkarılır. Araç 1.2 litre motora sahipti ve 38 beygirdi. İngiltere'de ise yerel pazarda Morris ve Bedford şirketleri hafif ticari araçlar için artan talepleri karşılamak için üretim yoğunluğunu artırır. 1957'de İngiltere'deki Ford şirketi yerel rakiplerle rekabet etmek için orta boyutlarda Ford Thames 400E'yi pazara çıkarır. Araç yeteri kadar iyi olsa da tüketiciler tercihini General Motors'un Bedford CA vanından yana yapar. 1961'de Alman Ford kamyon üretimini durdurur. FK ismi satışa çıkarılan kamyonların birçok sorunu olduğundan kötü bir üne sahipti. Şirket Ford otomobillerinin Alman versiyonunu Taunus markası altında satışa çıkarıyordu. Bu nedenle 1961'den itibaren ticari araçlarda iyi bir üne sahip olan Taunus Transit markası altında satışa çıkarılır. İstediği sonucu alamayan Ford şirketi bir konuda hata yaptığını fark eder. İngiltere'de ve Almanya'daki Ford şirketleri farklı ticari araçlar üretip aynı pazarda rekabet ediyordu. İngiliz Ford 400'e Danimarka'da, Alman FK1000 ise Portekiz'deki Ford fabrikalarında da montajlanırken iki araç da Fransa, İspanya, İtalya ve İskandinav pazarında rekabet ediyordu. Bu nedenle Detroit'teki ana Ford bu iç rekabeti zarar verici bulur ve iki fabrikanın da bütün Avrupa pazarına hitap edecek tek bir araç üretmesine karar verir. 1961 yılında Merkez Ford'un zorlamasıyla İngiliz ve Alman Ford ortak bir şekilde Red Cap projesi üzerinde çalışmaya başlar. Ford 400'e boyutu ve düz ön tasarımından dolayı sevilmemişti. Şirket 4 yıl boyunca Amerikan tasarımının etkisi altında ticari araç pazarında büyük bir etki yapacak yeni model üzerinde çalışır. 4 yıllık çalışma sonucu 1965'te ilk jenerasyon Ford Transit üretim bandından çıkar.
Amerikan tasarımından esinlenen yeni Transit eski modele göre daha büyük olur. Bu yeni tasarım rakiplerine göre daha fazla yük kapasitesi sağlar. Transit'in birçok mekanik parçası Ford otomobillerinden alınır. Çünkü seri üretim parçalar aracın maliyetini düşürmeyi sağlar. Motor yerleşiminden dolayı araç küçük bir domuzu andırır. Şoförler bütün gün aracı kullandığından Ford ergonomiye odaklanmaya karar verir. Transit bir otomobilin konforuna sahip olacak şekilde geliştirilir. Motor sıcaklığı ve sesi en aza indirilirken şoför koltuğu pozisyonu ise en uygun şekle getirilir. Ön kapılar ise iniş ve biniş en kolay olacak şekilde dizayn edilir. Bu adımlar o dönemde ticari araçlar için bir devrim niteliğinde olur. Transit'in dizel versiyonu da üretim bandından çıkar. Dizel motor daha büyük olduğundan aracın ön kısmı uzatılır. En düşük güce sahip araç 1.7 litre motora sahipken 3 litrelik en güçlü Transit'ler performans gerektiren ambulans ve polis otosu olarak kullanılır. 1967'de Alman ve İngiliz Ford Avrupa adı altında birleştirilir. Taunus markası pazardan çekilir. Bütün otomobil ve ticari araçlar Ford markası ve logosu altında satışa çıkarılmaya başlanır. Yeni jenerasyon Ford Transit ticari araç pazarında büyük bir etki yapar. Ford'un mükemmel pazarlama stratejisi de eklenince büyük talep görmeye başlar. İlk olarak İngiltere'deki fabrika üretime başlarken daha sonra Belçika'daki Ford fabrikası da Transit üretmeye başlar. İki fabrikada talebi karşılamak için full kapasiteyle çalışır. Araç kısa sürede İngiltere'de en çok tercih edilen ticari araç olur. Talep yüksek olunca şirket aracın pick-up ve minibüs versiyonunu da pazara çıkarır. Uzun bekleme listesinden dolayı aracın ikinci el piyasası da çok değerli hale gelir. O dönemde Ford Transit'in rakipleri olan diğer Avrupalı üreticilerin ürettiği ticari araçlar ise şunlardı. Avrupa'da 3,5 tondan ağır araçlar için ayrı bir sürücü belgesi almak gerekiyordu. Bu ağırlığın çok da altında olan Ford Transit bu konuda rakiplerine göre büyük avantaj sağlar. Bu da tüketicilerin aracı tercih etmesinde büyük etki sağlar. Aracın ünü farklı kıtalara da yayılır. 1966'da Avustralya'da da üretilmeye başlanır. Ülkemizde ise 1959 yılında Vehbi Koç'un girişimleri sonucu Koç Holding ve Ford ortaklığıyla kurulan ve Ford Taunus ticari araçlarla montaja başlayan Ford Otosan şirketi 1967'de Ford Transit'in de montajına başlar. Ayrıca Güney Afrika'da montaja başlayan Transit Afrika kıtasına da yayılır. Farklı reklam stratejileriyle aracı olan ilgiyi artırmak isteyen Ford, Transit'i Ford GT40 modelinin altyapısıyla destekleyerek bir yarış aracına dönüştürür. Araç, yük taşıması ve kullanışlılığı ile ticaretin bel kemiği olsa da kötü amaçlara da hizmet eder. Yüksek hızı ve yol tutuşu ile kalabalık olarak yapılan banka soygunlarının %95'inde Ford Transit kullanılır. 1977 yılında Ford Transit birinci jenerasyon makyajlanır. Araçta Ford Cortina serisinde kullanılan Pinto motor tercih edilir. Önceki motora göre daha güçlü ve büyük olan bu motor kullanıldığından Transit'in ön kısmı uzatılır. Cortino'daki gibi kare farlar tercih edilirken iç dizaynda da birçok parça gene Cortino modelinden alınır. Ford Transit 65 beygir ile 100 beygir aralığında güç seçenekleri sunar. Araç van, pick-up, minibüs, kutu van olmak üzere farklı gövdelerle ve 32 farklı kapı kombinasyonlarıyla üretilir. Ford Transit, tüketicilere sunduğu her işe uygun geniş seçenekleriyle rakiplerinin yapamadığını başarır. Çok daha fazla insan tercih etmeye başlar ve Transit pazarda çok güçlü bir lider olur. 1985'te 2 milyonuncu Ford Transit üretim bandından çıkar. Şirket 20 yıldır üretimde olan serinin tasarımını değiştirme zamanının geldiğine karar verir. 1986'da ikinci jenerasyon Transit üretim bandından çıkar. Aerodinamik yapıya sahip araç yepyeni bir tasarıma sahip olur. Geliştirilen süspansiyonla yol tutuşu daha da iyi hale gelir. Ford Transit'i en çok satılan ticari araç yapan özellikler dayanıklılık, çeşitlilik ve ekonomik fiyatı.
Ford ikinci nesilde de bu özellikleri korumayı başarır. 1992 yılında seride bağımsız ön süspansiyon da seçenekler arasına eklenir. 2 yıl sonra ise ikinci jenerasyon Transit makyajlanır. Aracın ön kısmı ve iç dizaynında da değişiklikler yapılır. Şirket donanımlara da önem verir ve klima, elektrikli camlar, merkezi kilit, elektrikli aynalar ve hava yastıkları opsiyonel olarak sunulmaya başlanır. Bu özellikler aracı basit bir ticari araç olmaktan öteye taşır. 2000 yılında 3. nesil Ford Transit üretilmeye başlanır. Yeni nesilde Ford'un 1990'larda Ford Ka ve Ford Focus modellerinde kullandığı yeni çizgi adını verdiği tasarım dili kullanılır. Bu tasarım şekli aerodinamiği en iyi hale getirir. Bu tasarım şekli yeni nesil Transit'e de aktarılır. Otomatik vites ve yüksek tavan seçenekleriyle çeşitlilik daha da artar. Artık Ford Transit dünyanın birçok bölgesinde satıştaydı. Araç 2001 yılında yılın ticari aracı ödülünü kazanır. Transit'in küçük ticari araç versiyonunu üretmek isteyen Ford, 2002 yılında çoğu parçayı Ford Escort ve Fiesta modellerinden alarak Ford Transit Connect'i pazara çıkartır. Araç Romanya, İspanya ve ülkemizde de üretilir. 2002 yılında Belçika'da Ford Transit üretimi durdurulurken ülkemizde Ford Otosan'da üretim kapasitesi arttırılır. 2005 yılında 5 milyonuncu Ford Transit üretim bandından çıkar. 2006 yılında makyajlanan 3. nesil bir yıl sonra tekrar yılın ticari aracı ödülünü kazanır. Bu başarıyı kutlamak için şirket aracın limuzin tarzında bir modelini üretir. Ford, Transit'i Amerikalıların Ford E serisini ve pick-up'larını tercih ettiği Amerikan pazarında da satışa çıkarmaya karar verir. 2013 yılında 4. nesil Transit, Kuzey Amerika Uluslararası Oto Fuarı'nda tanıtılır. Bu nesilde yeni çizgi tasarımından vazgeçilir ve Ford'un yeni tasarım dili olan kinetik tasarım kullanılır. Üretim bandından çıkan daha küçük ve önden çekişli Ford Transit Custom, Volkswagen Transporter, Mercedes-Benz Vito, Renault Trafic ve Peugeot Expert ile rekabet etmek için pazara çıkarılır. Bu nesille ilk kez Amerikan pazarında satışa çıkarılan Transit'ler Ford E serisinin yerini alır. İngiltere'de 50 yıldır üretimde olan Transit'in üretimi durdurulur ve üretim Ford Otosan'a kaydırılır. 2017'de hibrit transit tanıtılırken ilk defa 2019'da konsept elektrikli transitten sonra geçtiğimiz yıl Ford 2022'de elektrikli transitin üretimine başlayacaklarını açıkladı. Araç 1700 kilogram tam yük kapasitesiyle 203 kilometre menzile sahip olacak. 1965 yılından bu yana 8 milyondan fazla satılan Ford Transit, dayanıklılığı, çeşitliliği ve ekonomik fiyatıyla ticari araç pazarında devrimsel nitelikte yenilikler yaparak dünya ticaretinin bel kemiği oldu.